Hayatın amacı eminim YouTube üzerine size motivasyon verme amaçlı gaz, tuz bir sürü video izlediniz. Hepsini çöpe atın. Ya atmayın tabii de onlar da izlenir ama ben size bu videoda hayatın amacını çok fazla dürüstçe ve gerçekçi anlatacağım. Baştan söyleyeyim. Hayatın amacı ilk öncelikle nedir? Siz o hayatınızın amacını gerçekleştirebilir misiniz? Gelin bir görelim. Hoş geldiniz. Hayatın amacı için size çok dürüstçe konuşuyorum. Bir nolu amaç dünyada olduğun süre ne kadar? 60 yıl, 70 yıl. Bir kısmını zaten uyuyorsun salla. Geri kalanını ne kadar sen merkezli geçirirsen, sen ne kadar mutlu olursan hepsi o. Çok bencilce yaşayacağız. Kızmayın, bekleyin, açıklayacağım. Ama sen bu dünyada yaşadığın sürece bir şeyler var değil mi? Yani işte diyelim ki 100 bin yıldır insanlar dünyada. Sen bu dönemde atılmışsın. Belki Osmanlı döneminde de gelebilirdin. Kanuni bile olabilirdin. Belki Hitler döneminde gelecektin. Belki Cengiz Han döneminde. Ama seni bu dönemde attılar ve o öyle bir dönemde geldik ki Türkiye'nin son 100 yılda görmediği bir şeyi gördük. İşte Covid bir şeyler oluyor. Bu salgını bile gördün. Ama hayatın amacını gerçekten arıyorsan hayatın amacı senin mutlu olman. Nokta. Mutlu olman nasıl mümkün? Şimdi açalım. Mutlu olman. Bencilce mümkün. Bencillik kötü bir şey değildir. Daha önce bunu size anlatmıştım ama açayım. Bencil olman demek illa insanlara bir şeyde haklarını alman, gasp etmen, kötü davranman değil. Bencillik şu. Önce ben mutlu olayım, sonra çevremdeki insanları da mutlu edeyim. Uçaktaki gibi önce sana maskeyi takıyoruz, sonra diğerlerine. Dolayısıyla eğer mutlu olmak istiyorsan neyle mutlu olacağını seçeceksin. Bunu sabote edenler var. Ya şu mesleği seç, mutlu olacaksın. Şuradan para kazan, mutlu olacaksın. Şu 5-10 sene sabret, şunu yap, unut. Biliyorum ki genç yaştaki kardeşlerimiz için bu çok kolay değil. Yani işte aileyi dinleme falan. Mecburen aileniz yüzünden bir bölüm seçmiş olabilirsiniz. Çap yapın, ikinciyi okuyun ya da hiç olmuyorsa hobi olarak başka sevdiğiniz işi yapın. Ama mutlaka lütfen hayatınızın amacının şu olduğunu bilin. Senin mutlu olman. Çünkü yaşam demek yaşadığın gün sayısı değildir. Yaşam demek mutlu olup yaşadığın gün sayısı bölü yaşadığın gün sayısı. Bu oran mutlu insanlarda, kaliteli insanlarda, yaşamın amacını bulmuş insanlarda 0,3'ten başlar. Yani ömründe 100 gün ömrün olduğunu düşünelim. 30 günü kendin için mutlu, huzurlu yaşadıysan sen iyi kötü yaşıyorsun. Kimisi arkadaş hiç kimseyi umursamaz. İşte mandıra filozofu mantığıyla 100 üstünden 100'ü bile yakalayabilir belki zamanla. Ama yaşamın bir nolu amacı mutlu olmansa o amacı sağlayan şeylerden temeli para, sağlık ve sevgi. Bu üçünü yakalarsan yaşam amacını yakalarsın. Parayı. Parada insanların sapıttığı, yanlış anladığı şey şu var. Yaşam amacı için para şart. Para şart doğru ama harcadığından fazla kazanman şart. Sen eğer ki 50 bin lira kazanıp 45 bin lira harcıyorsan o zaman 5 bin lira kârdasın. Ama 10 bin lira kazanıp 5 bin lira harcıyorsan o insanla aynı yerdesin. Dolayısıyla harcamanı dengelemen lazım. Biz maalesef biraz işte kapitalizmin bize gaz vermesi yüzünden biraz da ihtiyaçlarımızı yalandan uydurduğumuz için deli gibi harcıyoruz. Bugün bakıyorum işte krediyle borçla tatile çıkmaya çalışanlar var. Kötü bir şey yapmıyorsun ama mesela 30 bin lira kredi alman gerekiyorsa bari borç olarak 5 bin lira al, daha ucuz bir tatile çık. Çünkü hayatın baba amaçlarından bir tanesi önce öde sonra tadını çıkar. Yani her ne kadar fast food restoranları önermesem de fast food restoranındaki mantıkla. İşte orada burgerda şunda bunda gittiğinizde önce parasını ödüyorsunuz sonra yemek önünüze geliyor. Hayatta bunu felsefe olarak oturtturun. Hayatınızın amacı önce cezasını çekerim. Ne olacağını bir bileyim. Bedelini öderim. Ondan sonra keyfini çıkartırım. Lütfen beni samimi dinleyin. Kişisel gelişim videolarının hepsinden farklı bir şekilde anlatmak istedim bu videoyu. Bu videoyu hazırlarken aklımda o kadar fazla fırtınalar çaktı ki. Hayat amacınızla ilgili iki nolu mükemmel önemli şey. Yaşaman. Sen ölünce hiçbir şeyin önemi yok. Sen ölünce yağmur ormanları ne olmuş falan filan. Tabii ki önemli. Sen etrafı kirletme, doğayı kirletme, elinden geldiğince bir şeylerin parçası ol. Ama lütfen hayatının, sağlığının kıymetini bil. Bunun için nutuklar atmayacağım. Çok basit şekilde eğer ki kendi sağlığını şekerle, işte fast foodlarla, ambalajlı gıdalarla sabote ediyorsan diyebilirsin ki ya son 20 yılı götürüyor, bana ne? Çok da öyle olmuyor maalesef ama sana kalmış.
Dolayısıyla sağlık kısmına karışmam. Kimse bu konuda vaaz dinlemeyi sevmiyor. Geldik 3'e. Hayatın amacı paraysa ve parayı da bir şekilde yeterince dengeleyebiliyorsan 3. amaç mutlaka sevgi. Şimdi sevgiyi dağınık görmen lazım. Akıllı insan yatırım yapacaksa gidip de sadece bir tek şeye yatırım yapmaz. Yani gidersen sen bütün paranı götürüp işte altına yatırırsan, altın düşerse zarar edersin. Bütün paranı götürüp de işte herhangi bir işe sokarsan %100'ünü, cebinde 100 bin lira var, gidip hepsini işte döner büfesi açıyorsun. Ve oradaki döner büfesi tutmazsa batarsın. Dolayısıyla hayatın amacını bilen akıllı insan ne yapar biliyor musunuz? Sevgiyi de eşit dağıtır. Bir, şaka yapmıyorum. Karşılıksız seven bir şey bul. Hayvan. Bir köpek, kedi, bir şey. Bu senin ruhunu bir şekilde en azından onarır. Kusura bakmayın biraz hızlı gidiyorum. Enerjiyim. Çünkü konu çok güzel. Böyle bir sakin sakin. Hayatınızın amacı bunu istemiyorum bu videoda. Bu videoda çok özür dilerim ama seni tokatlamak istiyorum. Bir kendine gel, uyan istiyorum. Lütfen sevgi ihtimallerini eşit dağıt. İlk önce bir hayvan bul. Ve o hayvanın seni sevmesini sağla. Ona sevgi ver. Ki sevgi alasın. Hayvanlarda inanılmaz bir olay var. Benim de köpeğim oldu. Kedim oldu sayılır. Komşudan ödünç almıştım bir yıllığına. Ama öyle ya da böyle. Hayvana ne verirsen 2 katını alıyorsun. Birazcık başını okşa köpeğin. Seni 2 katı fazla. Bazen fazla seviyor. Evet yani gitmiyor ama olsun. 2. Lütfen ve lütfen. Seni sevecek arkadaşların olsun. Bir tane erkek, bir tane kadın buldun diye, sevgilini buldun diye bütün arkadaşlarını, hayatın amacının en büyük sabotu bu olacak sana. Hayatın amacı değil, hayatın amacı sensin. Seni buldum yeter. Arkadaşlarını bırakıyorsun ya, hayatın amacı o. Seni bırakıp gittiği zaman kimsen kalmıyor. Lütfen arkadaşlarına yatırım yapmayı, dostlarını, sevdiğin insanlarla bir zaman geçirmeyi unutma. Çünkü hayatın amacı yaşamaksa, yaşadığın günleri kaliteli geçirmekse bu bir tek sevgilin ne olmuyor. Hiçbir ilişki göremezsiniz ki 50 yıl boyunca çok eğlenceli, çok süper ama biz bize yettik. Böyle geçmiyor. Kusura bakmayın. Neden? Çünkü insanlar yeni konular ürettiği sürece birbirlerini severler. Konuşacak bir şeyin varsa onunla eğlencelidir o. En baba ilişkide 5 yılda birini tanırsın. Eğer 5 yılda da birini tanıyamıyorsan yani kusura bakma sende bir sorun vardır. Hayatın amacını yerine getirmek istiyorsan, mutlu bir insan olarak ölmek istiyorsan ömrünün çok hızlı geçtiğini düşün. Düşün, şöyle düşün. Özür dilerim bu örneği verdiğim için ama hayatın amacını yakalamak için bu uygulamayı yapmamız lazım. Bu daha önce İsveç'te bir yerde uygulanmıştı. Çok hoşuma gitmişti bir seminerde. Uçaktasın. İşte çok önemli bir toplantıya gidiyorsun. Hayatınızın amacını şimdi anlayacaksınız. Ve bir uyarı geliyor. İşte kemerlerinizi bağlayın, uçak düşüyor. Ve uçağınız hızla düşüyor yani. Hızla düşüyor. Hiçbir şey. Motorlar falan susmuş. Görüyorsun. Muhtemelen taş çatlasın. 30 saniye sonra uçak vuracak. Ve %90'da öleceksin. O 30 saniyeyi hisset. Uçak gerçekten düşüyor böyle. Stephen King'in bir filmi vardı. Orada bu tema çok güzel işleniyordu da biraz korku filmi olduğu için şimdi karıştırmayacağım. O 30 saniyede emin ol şunu hissedersin. Ya ben işte iPhone'da bilmem neydi, telefon faturası şuydu bunları dert ettim ama ya ben neleri yaşamadım. Neleri yaşamadım. Nelerin fiyatını yükselterek yaşamıyorsun. Çünkü hayat amacınızda şunu çok yapıyorsunuz. Baba yaptığınız hata. Öğrencilerimde çok görüyorum bunu. Çok baba bir hata. İşte oraya tatile gidelim. Orası enfes bir yer. Orayı böyle şey yapıyor. Duvar kağıdı yapıyor. Hayal ediyor. Nasıl bir yer? İşte plaj, kumsal, Maldivler. Yok mu Türkiye'de Maldivler? Ha, salda bilmem ne git. Bin otobüse git. Gitmişken en iyisi olsun. Seneye gidelim. Niye? Bu sene niye gitmiyorsun? Neden gitmiyorsun? Neden nefes almıyorsun? Neden? Çünkü kendini yılda 15 günlük hayatın amaçlarına sığdırmışsın. Hayatının amacı yılda 15, toplam 30 yılı yaşarsan 450 gün. Bütün hayatın amacını 450 günde yakalamaya çalışıyorsun. Her yıl 15 gün yaşıyorsun. Yani bazı insanlar inanın Covid salgından falan sevindi çünkü evde dinlenebildiler. Dışarıya çıkamadılar ama en azından bir kendilerine vakit ayırabildiler. Şaka yapmıyorum, buna sevinen insan var. Niye var? Çünkü yılda 15 günle yaşıyor. Hayatın amacını yakaladığını sanacak sadece 15 günü var. Ha, bazıları bu 15 günde sırf plajda yatıyor, közleniyor. Ama geri kalanlar en azından geziyorlar. Geziyor ve rotası seyahat var değerli dostum. Onun gibi geziyorlar ya da Emre Durmuş gibi geziyorlar. Bu insanlar gezip bir yerleri görmeye çalışıyor. Burada fark ne biliyor musun? Amaç ve hedefi aynı şey sanman. Amaç apayrı bir şeydir. Hedefler apayrı. Hedefleri kimin koyduğu çok önemli.
Hedefleri sen mi belirliyorsun? Birileri mi senin adına belirliyor? Çünkü ilişkilerden büyük sorun budur. İlişkiler bir süre sonra bir yönetici seçilir. Sessiz bir oylamayla. Ve hep onun dediği olur. Ve sen de onu kaybetmemek için bir süre sonra ona alıştığın için ama bu hayatta onunla gitsin. Ne derse olsun. Bir dahaki ne güzel yaşarım. Bir dahaki yok. Hayatın amacını eğer kafan basıyorsa bir dahaki yok. Ve eğer sen o 15 günlerle yaşıyorsan inanılmaz büyük bir hata yapıyorsun. Çünkü hafta sonları senin. Hiç mi yok? Pazar günleri senin. O pazar günleri lütfen o değerli kaideyi kaldır ve sana en yakın görülecek yere git. Ya işte İstanbul'da yaşıyoruz, denizi mi görüyoruz? İzmir'de yaşıyoruz, şunu mu görüyoruz? Ne bileyim Anadolu'da bir yerde beni gezdiriyorlar. İşte gidiyoruz o ilde. En son diyor buraya 6 yıl önce geldim. Niye diyorum hocam işte burada yaşıyorsunuz. İşte vakit mi var? Kusura bakma öbür tarafa vardığında vakit mi var cümlesi çok salakça gelecek. Hayatının amacına bir tane de bonus ekleyeyim mi? Bir parça. Bu çok işinize yarayacak emin olun. Saygı duyulacak bir şey yapın. Ha karşılıksız iyilik mi yaparsınız bilmiyorum ama kalıcı saygı duyacağınız bir şey yaparsanız hayatınızın amacı bitiyor. Mutlu oluyorsunuz. Ben 41 yaşındayım ve mutluyum. Çünkü hayatımın amacına ulaştım. Ha daha ötede var hedeflerim. Tabii ki yani artık böyle gidip de işte emekli oldum kahvede pişpirik oynayayım modunda değilim. Kahvelerin önünden geçtiğim zaman kafayı yiyorum, deliriyorum ya. Bir sürü artık bakıma alınmış, böyle hani servise bırakılan veya artık kullanılmayan telefonlar gibi insanlar görüyorum. Hayatın amacını bitirmiş. Her gün gelip aynı kağıda oynuyor, orada dönüyor. Kahvedeki insanların altına elektrikli bisikletler koyup dinamolarla elektrik toplamak istiyor. Bari diyorum hani bir işe yarasınlar. İnsanların ömürlerini bir yere park etmeleri bittikten sonra karavan gibi park etmeleri beni delirtiyor. Lütfen eğer bu videoyu izliyorsan hayatın amacını basitleştir. Yıllar sonraya planlar yapıyor. İşte 36 taksit ödersek bu evi alırız onu yapar. Ya eve çıkma kira öde. Gerekiyorsa kira öde. Hesap yapıyor 2 milyonluk ev alsam çok değerli bir hocamızın örneğini vereceğim. Özür dilerim belki biraz fiyat çok yüksek gelecek. Ne biçim derdi var diyeceksiniz ama 2 milyonluk ev alsam Haluk'cum şu kadar kredi öderim. 11 yılını şöyle öderim. Hocam diyorum oturacağın ev ne? Yani en sonunda ne olacak? Şu. Diyorum ki yani o kadar 5+2 odaya ne ihtiyacın var? Toplamda 3 kişisiniz. Haluk'cum olmuşken. Ya olmuşken arkadaş 3+1'e otur. Ona da 5.000 lira kira öde velev ki. 5.000 lirayı bir yıl ödesen 60.000 lira. 10 yıl ödesen de ki 600.000 lira. 10 yıl ödeyeceğinin garantisi bile yok. Bu niye biliyor musunuz? Hayat amacını bizim neslimizin hayat amacını ki sizinkileri artık geçiyorum bile 80'lerde 70'lerde 60'larda doğan bir X neslinin koyması. Garanti mesleğin olsun onu yap bunu yap ev al bir tane daha al yazlık da al onu da al sonra yaşayabilirsin. Emekli ol öyle yaşa. Kusura bakmayın bu ülkede emekli olup yaşamayı bekliyorsanız boşuna bekliyor. Küçük porsiyonlarla yaşayacaksınız. Büyük paketlerle değil. Size son bir tavsiyem var. Hayat amacınızı siz belirleyin. Tamam belki sevdiğiniz insanlar vardır. Onlarla birlikte de belirleyin. Ama ismini siz koyun. Gideceğiniz yeri siz seçin. Son durağı siz bilin. Lütfen bu video size bir parça gaz versin ya. Artık şunu deyin. Şu salgın malgın vesaire bitti. Bitti. Velev ki bitti. Maskeni al, tedbirini al. Yine çıkabiliyorsan. Madem herkes çıkıyor bari sen de çık. Maskemi, tedbirimi alıp nereye gidebilirim? Dağ başı, insanlardan uzak bile olsa nereye gidebilirim? Bir parça kendimden ne kadar uzaklaşabilirim? Lütfen kendiniz için bir şey yapın. Çünkü hayatın amacı 3 tane. Para, sağlık ve mutluluk. Sağlığı zerre konuşmadım ama para ve sağlık için az harcayın, tutumlu olun ve insanları da az harcayın ki mutluluğunuz da çok olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.